Hepinize merhabalar. Önümde şöyle iki parça etim var. Bu etleri geçen hafta Instagram'dan takip eden arkadaşlar hatırlayacak. Hatta YouTube'un da hikayeler kısmına koydum. Bu etleri ne yapalım diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etlerim harika. Japonların Wagyu etlerini biliyorsunuz. Sizden bu konuda çok fazla istek geliyor. Abi Wagyu yapar mısın? Wagyu yapar mısın? Ben de geçenlerde Dubai'den bir kardeşim sağ olsun bana yazdı. Abi Wagyu'ya ihtiyacın olursa ben sana buradan getiririm dedi. Türk bir kardeşimiz Dubai'de çalışıyormuş. 2-3 haftada bir de Türkiye'ye geliyormuş. Sağ olsun bana dedi ki abi sana yardımcı olabilirim. Ben de linkini istedim ondan. Wagyu A5 dünyanın en iyi eti olarak geçiyor. Yağ dağılımı o biçim. Bunların arkadaşlar Dubai'de kilosu $700. Ve minimum 3 kiloluk satıyorlarmış. Yani minimum alacağım et $2100 mal oluyor. Yani 12.000 Türk lirası. Yani geçenlerde şu rosto yaptığım et var ya. Düşünün o et 12.000 lira. Yani Allah'tan günah ya. Gerçekten yani ben bilmiyorum o parayı bir ete verebileceğimi düşünmüyorum. Gelelim buraya. Yani bu Wagyu'yu paranız olsa dahi bulmanız dert de. Türkiye'de bir hesap, Instagram hesabı Japon etleri sattığını duyurmuş. Benim takipçilerimden bir kardeşim de bana bunu attı. Abi bak burada Japon etleri varmış. Bunlarla iletişime geç sana bir Wagyu yakışır diye. Ben de hani bir dilim bulabilsem kıyacağım bir şekilde paraya sizin gönlünüzü yapacağım ama yazdım bunlara. Dedim ki ya sizde Japon eti var mı? Var. A5 mi? Dedi ki hayır A5 yok A3 var. A3 nedir arkadaşlar? Ben şöyle kenara Wagyu A3'ün fotoğrafını koyacağım. Yani şundan inanın hiçbir farkı yok. Ne kadar dedim? Yarım kilosu 3000 TL dedi. Yani şöyle söyleyeyim. Yarım kilo dediğinizi gözünüzde büyütmeyin. Şu et aşağı yukarı 400-450 gram geliyor. Yani şurada 5000 lira var şu an. Böyle bir şey var mı ya? Neyse. Sağ olsun benim kasabım. Yani şu Wagyu A3 diyebileceğim ayar etleri bana buldu. Ben de size sordum bu etleri nasıl pişireyim? Mangalda mı yapayım, su fırınında mı yapayım? Su fırınına bazı arkadaşların ön yargısı var. Çoğunluk tabii mangal dedi. Ama birçok kişi de su fırında diyen oldu. Abi kıyas yap diyen oldu. Ben de tamam dedim. Bugün sizi kırmayayım, kıyas yapayım. Şöyle iki parça etimizin bir tanesini su fırınında, bir tanesini mangalda yapacağız. Bir kıyaslama videosu olsun istiyorum. Lafı fazla uzatmıyorum. Hadi başlayalım. Bu arada etlerim 35 gün dinlenmiş etler. Gördüğünüz gibi daha buradan zaten dağılıyor. Yağ dağılımı o biçim. Ve Wagyu etleri ben daha görmedim ama izlediğim videolarda şöyle ellediğiniz zaman yağı elinize eridiğini söylüyorlardı. Gerçekten bu ette hele bunun bir üstü daha var, onu başka videoya saklıyorum. Onda direktman bunu hissediyorum. Etlerden bir tanesini şöyle tuzluyorum. Karabiber. Bugün sarımsak tozu koymayacağım. Arkasını da aynı şekilde yapıyorum. Devamlı takip edenler biliyor. Bu poşetler özel poşetler. Sıcak kullanıma uygun, kanserojen madde içermeyen poşetler. Tek bir tane isteğim var. Bugün test yapıyoruz. Amaç bu. Evet arkadaşlar, etimiz bu şekilde hazır. 57-58 derecelere ayarlayacağım. Arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi suyumun sıcaklığı 24 derece ve yükseliyor. Bunu beklememe gerek yok. Hedef olarak 58 dereceyi koydum. Şimdi etimi suyun içine bırakıyorum artık. Burada 1 saat 15 dakika boyunca bırakacağım eti. 1 saat 15 dakika içerisinde de mangalımızı yakalım. Öteki etimizi pişirelim, kıyaslamamızı yapalım. Bugün bir parça etim olduğu için bu küçük mangalı kullanacağım. Gurus Goen Grill'i. Her zaman yaptığım gibi 2 tane parafin tutuşturucuyu koyuyorum.
Bacayı da üzerine yaklaşık 20 dakika 25 dakika kadar oldu. Gördüğünüz gibi bütün kova tamamen kor oldu. Bu mangalın daha önce de söylemiştim. Bence en büyük eksiği döküm ızgara olmayışıydı. Sizden de çok talep gelince Gurus bunun için özel bir ızgara üretti. Bunun yapılışı esnasında bana da işte 3 boyutlu grafiklerini vesaire her şeyi yolladılar. Ürünün numunesi çıktıktan sonra da bana da test etmem için yolladılar. Diğer büyük Gurus'tan bildiğimiz aynı malzeme, gayet ağır bu arada. Şimdi bir tane sipariş ettiğiniz zaman şöyle bir şey geliyor. Bunun gelmesinin sebebi şu. Bu şekilde yarısını döküm, yarısını tel ızgara olarak kullanabiliyorsunuz. Burada fiyat olarak biraz daha cazipte kalmak için böyle bir şey tercih ettiler. Öyle tahmin ediyorum. Yani normal şartlarda şuraya çok rahat bir şekilde 4 dilim, belki 5 dilim bile et sığdırabilirsiniz. İsterseniz 2 tane aldığınız takdirde bunun yerine de şu şekilde döküm ızgarasını koyarak full döküm olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben bugün bu şekilde kullanmayacağım. Ben bugün bu şekilde kullanacağım. Ateşimizi buraya koyduk. Yan havalandırmam açık. Burada son mühürleme için döküm demirim iyice kızsın. Bu arada da biz her zaman yaptığımız gibi indirekt pişirme yapacağız. Bu tarafın şöyle az açık bırakacağım. Bu taraf tam açık kalacak. Şimdi etin yine dışından az öncekine yaptığım gibi zeytinyağı dahi koymuyorum. Zaten etin yağ dağılımı muhteşem ötesi. Yani şöyle gördüğünüz gibi 10 numara bir et. Üzerinden tuzladım. Bu kadar. Mangala koyabiliriz. Şu an mangalımın sıcaklığı aşağı yukarı 160-170 derecelerde. Ateşimiz bu taraftaydı. Biz her zaman yaptığımız gibi etimizi bu tarafa alacağız. Şimdi bu bir tanesi şu mangalın sıcaklığını ölçüp veriyor bize. Bir tane de yine şöyle derin yerine batırıyorum. Buradan da etin sıcaklığını takip edeceğim. Artık kapağı kapatıyorum. Etimin sıcaklığı 21 derece. Ben 52 dereceye kadar pişireceğim. Diğerinde 58 pişirmiştim. İkisini de aşağı yukarı 60'larda bitirmek istiyorum. Bu 52 dereceye gelinceye kadar artık bekliyoruz. Bu arada da zaten diğeri de pişecek. İkisini de son anda mühürlemeyi düşünüyorum. Orada şu an etimin son 7-8 derecesi kaldı. Bunun da süresi dolacak. Artık alabilirim. Etim pişti. Bu sistemin güzelliği, bunu ona uydurmak kolay. Bunda fazla dahi dursa hiçbir zaman fazla pişmez etiniz. Sebebine gelince su benim zaten pişmesini istediğim son noktaya kadar ısınıyor. Yani etin iç sıcaklığını 58 derece istiyorum. Su maksimum 58 dereceye kadar ısındığı için etin daha fazla pişmesi gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden bunu ona uyduruyorum. Şimdi etimi almak üzereyim. Bu arada şu tahtamı tekrardan yıkadım. Yani çiğ etlerle pişmiş etleri aynı tahtaya koymayın. Mutlaka arada ya tahta değiştirin ya da yıkayın. Gördüğünüz gibi şu an suyumun sıcaklığı 58 derecelerde. Artık bunu kapatabiliriz. Etimiz pişti. Şu an artık bu şekliyle tüketebilirsiniz aslına bakarsanız. Ama etin dış yüzeyi böyle iyi karamelize olmadığı için gözünüze biraz kötü gözükür işin Türkçesi. Şimdi etimizin her yerini aslında pişirdik. Sadece son dış kısmını böyle biraz kızartmak için hazır mangalım yanıyorken mangalı kullanacağım. Evet arkadaşlar, hemen şunu da açıyorum. Şöyle suyunu kullanmayacağım. Çok az, gördüğünüz gibi birkaç damla su saldı sadece. Şöyle etimin dışını kuruluyorum ki ızgaraya koyduğum zaman bu dışındaki nem iyi mühür almasını engelleyecek. O yüzden artık bunu kuruladık. Şimdi artık diğer etim de hazır. İkisini beraber mühürlemeye geçebilirim. Etimiz şu an ilk hedefimize ulaştı. Durumu da böyle. İki etim de şu an hazır. Bu 58 dereceye kadar pişti. Bunun şu an iç sıcaklığı 52-53. Bunu biraz daha uzun tutacağım. Bunu daha kısa tutacağım. Bundaki amacım eti pişirmek değil, sadece dışını kızartmak. Bunda bir miktar daha pişmesine devam etmek istiyorum. O yüzden de önce şunu alacağım ama şunların arasındaki farkı bir görmenizi istiyorum ya.
İkisi arasında bu direktman şu an dövüyor bunu yani. Görsel olarak mangal tokatladı geçti. Şimdi lezzet olarak değerlendireceğiz. Bu arada etin bakın zor duruyor. Gerçekten dağılacak ama 35 günlük bir et. Amacım artık dışını kızartmak. Bir miktar daha bunun içini pişmesini istiyorum. O yüzden biraz daha uzun tutacağım. Bunu daha kısa tutacağız. Bu tarafı bence yeteri kadar olmuştur. Hemen şurayı da çevirelim. Evet arkadaşlar, artık bunu da atıyorum. İkisini aynı anda alırım. Bu 58'di. Bu da şu an aynı noktalara geldi. Ortalama 60'larda falan bitireceğim gibi. Yani şu an neredeyse bu oldu. Bakın 58-59'lara geldik. Artık bu tarafında mühürü tamam gibi. Çok daha fazla pişirmeyeyim. Bunu alayım arkadaşlar. Şöyle etimizi dağıtmadan kenara aldık. Bu etle dediğim gibi amacım pişirmek değildi. Sadece dışını mühürlüyorum. Bunu da bir 30-40 saniye daha tutacağım. Ondan sonra etleri alıyoruz. Etlerimizi pişirdik. Sizin istediğiniz gibi. Bu aynı etin sous vide yani su fırınında, bu da aynı etin mangalda, hatta özellikle yazmışlar meşe kömüründe yap abi diye. Özellikle meşe kömüründeki hali. Şimdi etlerimizi yaklaşık bir 2-3 dakika kadar dinlendirdik. Çok uzun değil çünkü zaten çok kalın etler değil. YouTube'un en kısmetli adamı seçeceğim ben Mustafa'yı. Pastrami videosunu izleyen arkadaşlar Mustafa'yı hatırlayacaktır. Adam kısmetli. Tam tadıma geçiyorduk, zil çaldı, bir baktık Mustafa. Diyor ki karnım aç abi, yiyecek bir şey vardır sende. Kokular Bursa'ya sarmış ya, ne yapalım? Cüneyt de dedi ki vallahi belki de hayatında yiyebileceği en iyi ete denk geldin. Harbiden adamı kısmetli ilan ediyoruz yani. Mustafa tadıma geçelim mi? Geçelim abi. Hadi bismillah. Arkadaşlar bu mangalda yaptığımız etti. Bu da sous vide'de, su fırınında pişirdiğimiz etti. Şimdi müsaadenizle bir dilimleyelim. Vallahi var ya, yemin ediyorum. Allah buradan harika gözüküyor. Tereyağı. Bu da sous vide pişen etti. Şunu şöyle biraz kenara çekeyim. Kokusu daha buraya geliyor. Vallahi inan acayip güzel kokuyor. Evet, bu kadarını keselim. Babam burada yok ama biliyorsunuz soğuyor diye kızar. Şöyle göstereyim size. Bakın. Etler bu durumda. Bunu da göstereyim. Bu da bu durumda. Etleri dilimledik. Etler harbiden olay. Mustafa, ilk baş istersen hadi bundan başlayalım. Fark etmez abi ya. Bu Su fırında. su fırınında pişirdiğimiz Daha etimiz. da yemiştik zaten. Evet, sen onu da yemiştin ya. Bildiğimiz bir tat. Müsaadenizle sizin için tadıyoruz. Et lokum. Tereyağı bu kadar erimiyor ağızda. Vallahi anlamadım. İnan var ya. Nasıl bir anlat Musa? Ben anlatmayayım ya. Ya- Sen konuşmuyorsun oğlum ya. Bu anlatılmaz abi. Bunu yiyerek anlayacaksın. Neyini anlatacağım bunu? Ağız ötüyorsun, lokum gibi kayıyor. Ağız ötüyorsun, tereyağı gibi ağızda eriyor. Kayboluyor, sulu sulu. İnsanı yedikçe yesi geliyor insan. Neye lançam abi? Ellerine sağlık. Vallahi şimdi bak, birazdan bunu gömeceğiz, eti soğutmayalım da. Bir de şundan bir tadalım mı? Tadalım abi. Hadi bakalım, şöyle bismillah. Şöyle keseyim. Ya bu apayrı bir lezzet yani. Ya Arkadaşlar sizin bakmayın. için tadıyoruz. Sizden önce kusura bakmayın. İzin almadan tattık ama kusura bakmayın. Oo. Bu var ya. Farklı iki lezzet. Sanki barbeküde pişmemiş. Ağzına attın, lokum gibi dağılıyor ağızda.
Arkadaşlar mangal var ya, ağız burundalar, ben sana söyleyeyim yani. Afyon'dan lokum yemişsin, ha bunu yemişsin, bir farkı yok. Harbiden etin yumuşaklığına diyecek bir laf yok. İnanılmaz lezzetli. Samimiyetle gerçekten çok lezzetli. Zaten bu etin kötü olma ihtimali yok, biliyorsunuz. 35 gün dinlenmiş. Oo. Yağ ayarını az önce gördünüz zaten. Allah. Böyle bir şey yok. İyi, Allah iyi sabrediyor Mustafa abi. Şimdi bizim burada bugünkü konumuz neydi? Aynı eti suvi mi mangal mı? Zaten bunu hiçbir zaman tersini iddia etmedim. Çünkü ben zaten mangalcıyım. Özellikle de kömür varsa işin içerisinde onun kötü olma ihtimali yok. Ama Mustafa ne diyorsun ya? Yani şununla şunun arasında sence ne fark var? Ya bu daha odun ateşi piştiği için aroması farklı. Bu normal tencerede pişmiş et gibi. Evet. Ha, bunun lezzeti apayrı. Ya bu da tereyağı gibi, ağızda kaymak gibi kayıyor. Aynen. Bu daha böyle yumuşak Daha isteyen, yumuşak. değil mi? Aynen. Bu aroması, mangal aroması olduğu için Aynen. daha bir lezzetli. Aynen. Şimdi ben de Mustafa'ya katılıyorum burada. Bu eti ağzınıza attığınız zaman gerçekten tereyağı gibi eriyor. Zaten şöyle bile bunu anlayabilmek mümkün. Bakın. Suvide pişirdiğimiz et. Etin hali bu. Bakın. O kadar yumuşak ki et. Yani ağzınıza attığınız zaman resmen eriyor. Bakın bu da mangalda pişen. Bu da yumuşak. Ama onun kadar değil. Yani yumuşaklıksa bu belki daha yumuşak hissettiriyor ama lezzet anlamında Lezzet bu anlamında bu her türlü tokatlar yani. Hiç. Aynen. Şansı yok yani. Evet arkadaşlar, yorumu duydunuz. Zaten beklenen bir yorumdu bana göre ama yine de siz istediniz, biz yaptık. Yapmadı demeyin yani. Etleri mümkün olduğu kadar adil şekilde, ikisi tamamen aynı hayvana ait, aynı yağ derecesinde, bir tanesini su fırında, bir tanesini mangalda yaptık. Sonuç olarak da mangalı imparator ilan ettik. Arkadaşlar, Bir daha ne zaman davet ediyorsun? adama bak, daha bu videoyu bitirmeden yenisine kapak atıyor. Evet, artık biz etleri soğuttuk, bu etler ağlamasın. Videoyu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mustafa abi ellerine sağlık. Eyvallah. Ellerin dert görmesin. Sağ olasın.